Nisan tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle kremalı, havuçlu ve cevizli bir kek tarifi paylaşacağım. İpeksi kreması ile bildiğimiz havuçlu cevizli keki çok daha lezzetli bir hale getiren nefis bir tatlı tarifi. Dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Öncelikle kreması için 1 litre süt, 6 yemek kaşığı toz şeker, 4 yemek kaşığı dolusu un, 2 yemek kaşığı nişasta tenceremizin içerisine alalım. Koyulaşıp göz göz oluncaya kadar karıştırarak pişirelim. Muhallebiyi pişirirken ocağın mutlaka kısık ateşte olmasına ve sürekli karıştırmanızda fayda var. Aksi halde dibi tutabilir. Kaynamaya başlayan muhallebimiz artık hazır. Ocağın altını kapatıp ocağın üstünden alalım. Üzerine bir paket vanilyayı ekleyip güzelce karıştırıp üzerine bir streç filmle kapatıp soğumaya bırakalım. Kek hamurumuz için uygun bir kap içerisine 2 adet yumurta ve 1 su bardağı toz şekeri ekleyip güzelce şeker eriyinceye kadar çırpalım. Yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt ekleyip çırpma işlemine devam edelim. İki veya 3 adet havucu güzelce rendeleyip harcımızın içerisine ekleyelim. Üzerine 1 su bardağı ceviz içi, 1 tatlı kaşığı dolusu tarçın, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve 2,5 su bardağı unu kontrollü bir şekilde ilave ederek harcımızı karıştırmaya devam edelim. Kek hamurumuz hazırdır. Önceden yağladığımız borcamın içerisine hazırladığımız harcımızı güzelce döküp bir kaşık yardımıyla güzelce yaydıralım. Kekimizi önceden ısıtılmış 160 derece fırında fansız ayarda yaklaşık 40 dakika süreyle pişirelim. Kekimiz piştikten sonra soğuması için bir kenara beklemeye alalım. Soğumaya bıraktığımız muhallebimizi birkaç tur mikserle çırpalım. Daha sonra içerisine bir paket krem şanti ekleyip güzelce çırpalım. Pürüzsüz bir kıvama gelen kremamız da artık hazırdır. Bu kremayı dilediğiniz farklı pasta tariflerinde de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Hazırladığımız kremayı soğuyan kekin üzerine aktarıp eşit bir şekilde yaydıralım. Bu aşamada kekin oda sıcaklığına gelmiş olması önemli.
Kremamızı kekimizin üzerine bir kaşık yardımıyla güzelce yaydırdıktan sonra bu şekilde 3-4 saat kadar buzdolabında dinlenmeye bırakalım. Dinlendirdiğimiz tatlımızın üzerine ceviz kırığı parçaları ekleyelim. Dilerseniz ceviz yerine Hindistan cevizi veya çikolata parçacığı kullanabilirsiniz. Ben bu tarifimde ceviz kırığı ve çikolata parçacığı kullandım. Dilediğiniz gibi eşit parçaları böldükten sonra servis edebilirsiniz. Paylaşmış olduğumuz tarifimizle ilgili soru ve önerileriniz olursa yorumlarda her zaman yazabilirsiniz. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın.